Kutsal müjde ve asırlık kehanet. İki kıtanın birleştiği bu ulu şehir, çağlar boyunca dünyanın kalbi, imparatorlukların rüyasıydı. Burası Konstantiniye'ydi. Hristiyanlığın en büyük kalesi, en inatçı rakip Bizans'ın Kayserler şehri. Ancak bu şehrin İslam tarihindeki önemi ne güçlü surlarından ne de zengin ticaretinden geliyordu. Önemi manevi bir kehanetin odağı olmasından ileri geliyordu. Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bu şehrin alınacağını müjdelemişti. Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emir ne iyi emir, onu fetheden asker ne iyi askerdir. Bu hadisi şerif, fethi en yüksek İslami amaçlardan biri, imanın ve cihadın simgesi haline getirdi. Bu kutsal amaca erişmek için Müslümanlar asırlarca mücadele etti. Hazreti Osman döneminde başlayan seferler, Emeviler devrinde 7 yıla varan kuşatmalarla doruğa ulaştı. Bu cüretkar harekatın en büyük sembolü ise Ebu Eyyub el-Ensari'ydi. Müjdeye nail olmak için İstanbul surlarının dibine kadar geldi ve orada şehit düştü. Şehir henüz alınmamıştı. Ama İslam'ın ruhu bu büyük rakibin başkentine ebediyen yerleşmişti. Ulukale, zaptı imkansız görünse de Osmanlı'nın en büyük zaferine zemin hazırlıyordu. Cihan Şumul, liderliğin tescili. 29 Mayıs 1453, fetih gerçekleşti. Ancak bu sadece bir şehrin el değiştirmesi değildi. 9 asırdan beri İslam aleminin en büyük düşmanı olan Bizans İmparatorluğu'na nihai bir son verilmişti. Tarihçiler bu olayı Orta Çağ'ın sonu ve Yeni Çağ'ın başlangıcı kabul ettiler. Ancak İslam dünyası için bu çok daha derin bir anlam taşıyordu. Kutsal bir vaadin gerçekleşmesi. Yüzyıllardır beklenen müjdenin gerçekleşmesi, Osmanlı hanedanını görkemli bir vitrine dönüştürdü. Artık Fatih Sultan Mehmet, hadis-i şerifi yerine getiren gazanın en büyük temsilcisiydi. Osmanlı, İslam dünyasının en sağlam ve kuvvetli devleti, Batı karşısındaysa İslamiyet'in en büyük savunucu rolünü üstlenmişti. Fatih, yalnızca İslam'ın koruyucusu olmakla kalmadı. Roma İmparatorluğu'nun meşru varisi saydı kendisini. Hedef, şahsında İslam, Türk ve Bizans ananelerini meczeden tek bir imparatorluk, tek bir iman, tek bir hükümdarlık tesis etmekti. Bu tek hadise, bir ulus devletin değil, tüm İslam medeniyetinin prestijini yükselten bir dönüm noktasıdır. Şehrin adı İstanbul, yani İslam şehri olarak anılmaya başlandı. Fethin sağladığı prestij, daha sonra kutsal emanetler ve halifeliğin şehre gelmesiyle perçinlenecek, İstanbul'u İslam dünyasının tartışmasız siyasi ve kültürel lideri yapacaktı. Taşa işlenen tevhid ve sosyal ruh. Askeri zaferin hemen ardından fetih sanatla tamamlandı. Fatih'in gayesi şehri yeniden canlandırmak ve Bizans ufkundan sıyrılan köklü bir Türk İslam kimliğini yerleştirmekti. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi zaferi somutlaştırdı. Ancak yapı tahrip edilmedi. Bu, İslam'ın önceki medeniyetleri kapsayan gücünü simgeledi. Bu dönüşümün ana aracı külliye sistemi oldu. Osmanlı şehirciliği, cami merkezli, çok fonksiyonlu yapılar çevresinde teşekkül etti. Fatih, kendi adıyla anılan külliyeyi inşa ederek toplu planlamanın ilk anıtsal örneğini verdi. Cami artık sadece ibadet yeri değil, imaretin halka yemek verdiği, şifahanenin sağlık hizmeti sunduğu bir sosyal adalet merkeziydi. Fethin ardından başlayan inşaat hamlesi, Osmanlı mimarisinin klasik üslubunu doğurdu. Bu üslup, Bizans eminin basık kubbelerine karşı prizmatik kütleler ve yarım kürelerin rasyonel, tevhidi simgeleyen dengeli düzenini getirdi. Mimar Sinan'ın elinde bu sanat zirveye ulaştı. Süleymaniye, kubbe-mekan ilişkilerini en ideal biçimde formüle ederek İstanbul silüetini tamamen değiştiren en önemli eser oldu. Bu devasa yapılar, vakıf müesseseleri aracılığıyla ayakta kaldı. Vakıflar sadece dini hizmetleri değil, belediye hizmetlerini, su yolları, çeşmeler, aydınlatmayı üstlendi. Vakıf sistemi, İslami sosyal adaleti sağlarken, aynı zamanda İslam kültürünün bu yeni coğrafyaya kök salmasında vazgeçilmez bir rol oynadı.
Kalıcı miras ve güncel sembolizm. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Hilafet makamı kaldırıldı. Ancak İstanbul'un merkezci prestiji devam etti. Çünkü bu şehir yalnızca bir coğrafya değil, İslam dünyasının kolektif hafızasıydı. Kutsal emanetler ve Osmanlı arşivleri şehri paha biçilmez bir kültürel hazine yapmaktadır. Yakın çağda dahi uluslararası diplomasinin ve ekonomik rekabetin siyasi odak noktası İstanbul'du. İslam topraklarının işgali karşısında İslamcılık cereyanı dahi 2. Abdülhamit devrinde buradan yönetildi, bu şehirden çıkan Pan-İslamizm akımı işgal altındaki tüm Müslümanları birleştirme amacı güttü. Bugün siyasi merkez olmasa da İstanbul'un manevi ve kültürel ağırlığı sürmektedir. Şehrin 1000 yıllık coğrafi önemi, muazzam mimari mirası ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gibi olaylar tüm İslam aleminde ortak bir coşku yaratmaktadır. İstanbul, yeryüzünün merkezinde tarihin hafızasını taşıyan ve geleceğe umut veren bir köprü olarak kalmaya devam edecektir.